Bu videoda vahşi akvaryuma yeni bitkiler ekliyoruz. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün çok talep gösterdiğiniz vahşi akvaryuma yeni bitkiler ekleyeceğiz. Elimde çok basit sıradan bitkiler var ama en azından yeni doğumlar için faydalı olacağını düşünüyorum. İlk videoya çok ciddi şekilde ilgi gösterdiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Gerek yorumlarınız, gerek beğenileriniz, gerekse hype puanlarınız ile videoya gösterdiğiniz ilgi için ayrıca size teşekkür ederim. Şimdi bugün size balıkların son durumunu göstereceğim. Balıklar akvaryuma geçeli video yayınlandığından itibaren 2 gün oldu. Bugün itibariyle 4 gün olacak. Video ile benim balıklara saldığım gün arasında birkaç gün fark vardı. Yani 4 gündür bizimle bu balıklar. 4 gündür çok güzel yem yiyorlar. Size şimdi yem yeme davranışlarını da göstereceğim. Ben kuru yeme bu kadar çabuk alışmalarını beklemiyordum açıkçası. Çünkü sürekli canlı yemlerle beslenmiş balıklardı bunlar. Böylece doğaları da kaybedilmemiş aslında ama çok güzel şu an kuru yem yiyorlar. Böyle devam edersek bu işi başaracağız gibi geliyor. Bakalım şimdi yeni doğacak yavrular için birkaç hazırlık yapmamız lazım. Yani iyi aslında bayağı bir saklanma alanı var ama çok hızlı hareket ediyorlar. Zaten şu anda üstünde bir file var. Belki şuradan görebiliyorsunuzdur. Atlamasınlar diye. Çok hızlı hareket ediyorlar. Çok muazzam renkler aldılar. Şimdi size göstereceğim. Özellikle gözlerindeki çizgiler benim çok hoşuma gidiyor. Detay çekimlerini de biraz sonra göstereceğim. Yeni doğum gelmeden önce bir Javamos eklemek istiyorum. Birkaç parçada böyle patos var elimde. Köklerinden iyi saklanma alanı oluşacaktır. Onları ekleyeceğim. Hem de son durumları göstereceğim. Neyse lafı burada fazla uzatmayayım. Hadi akvaryumun başına geçelim. Orada konuşmaya devam ederiz. Şimdi bilerek yanlarına çok fazla yaklaşmıyorum. Çünkü yem atacağım. Dişlerin boyutunu görüyorsunuz. Dişler artık kendilerine geldiler. Benden hala bir tık ürküyorlar. Yem yedikleri görüntüyü görün diye böyle biraz uzaktan çekiyorum şu anda. Bitkilerin nasıl su üstüne çıkmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bitkiler beni çok şaşırttı. Akvaryuma bu kadar kolay uyum sağlayabileceklerini düşünmüyordum. Zaten yakın çekim görüntülerini birazdan göstereceğim. Şöyle bir üstten yem atayım. Bu attığım yem bildiğiniz pek çok ada bulabileceğiniz bu işte normal lepistes yemi aslında. Herhangi bir markası cartta curtta önemli değil. Ucuz bir yem. Şimdi bir yemlenme davranışını görebilir miyiz? Bakın bir tanesi orta kısımda hareket etti ve bir parça yem kaptı. Diğerleri biraz aşağıdalar. Şöyle biraz daha aşağı alayım kamerayı. Evet şu an altta gidişleri görebiliyorsunuz. Beni bu kuru yeme olan ilgileri çok şaşırttı. Ki dediğim gibi bu şu an ne kabuksuz artemia ne bir şey toz lepistes yemi aslında. Her yerde alabileceğiniz basit bir yem. Bu yemi çok güzel yediler. Şu ana kadar da bir 4 gündür başka bir yem vermedim. Sürekli bu yemi yedikleri için bakın ortada da çok güzel besleniyorlar şu anda. Biraz fazla attım videoda gözüksün diye ama salyangozlar zaten halledecektir onu. Evet güzel. Güzel görüntüler çıkmaya başladı. Bakın çok güzel ilgi gösteriyorlar yeme. Bu kadar kolay adapte olmalarını beklemiyordum açıkçası kuru yemle ilgili en azından. Şu anda dişiler erkekler çok güzel besleniyorlar. Biraz bir yem yesinler bakalım. Şöyle bir dakika falan sizi bu doğal güzellikle bir baş başa bırakayım.
Evet, şu anda gördüğünüz gibi böyle çok sakin hareket ediyorlar. Zamanla bu hareketlilik bence artacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik böyle yeme çok fazla saldırganca yaklaşmıyorlar. Daha hala böyle adapte olma aşamasındalar. O yüzden bir tık sakin hareket ediyorlar ama çok güzel yemiyorlar gördüğünüz gibi. Altısı da hayatta, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey gelmedi başlarına. Şimdi bu akvaryumun üst kısmında şöyle bir file var. Bunu atlamasınlar diye koymuştum. Bunu biraz açacağım. Buradan suyun içerisine patos kökleri sokacağım. Hemen onları bir size göstereyim. Elimde şöyle bir avuç kadar Java Moss var. Bunu farklı bir akvaryumda yetiştirdim. Şimdi buraya koyacağım. Burada zaten çok ışık alıyor. Hızlı gelişecektir. Ortaya bir yere bırakacağım. Gelişecektir. Bu yavruların arasına girmesi için önemli bir etmen. Yeni doğan yavrular bunun ortasında saklanabilirler. Gayet de rahat saklanabileceklerini düşünüyorum bunun arasına girerek. Bayağı da büyük aslında. Bakmayın böyle top şeklinde durduğunu. Açarak koyacağım şimdi. Hızlı hızlı gelişecektir. Ben Java Moss'ları hep bu şekilde geliştiriyorum. Her akvaryumda da bulundurmaya çalışıyorum. Bir de hem size şöyle yöntemi göstereyim. Kavanozda bildiğiniz musluk suyunda köklendirdiğim patoslar var. Burada 2 kök var sanırsam. Şöyle ayırırsak birbirlerine geçmişler. Evet, 2 kök var. Bunları komple bu akvaryuma koyacağım. Şöyle alt kısımdaki kökleri görüyorsunuz. Bu kökler burada zamanla açılacak. Zamanla genişleyecek ve akvaryumu saracak. Yavrular içine saklanma alanı oluşacak. Kavanoz biraz kirli ama bu kavanoz balkonda güneşte duruyordu. Suda köklendirdim bunları budama usulü. Belki ilginizi çekerse patosun akvaryumda nasıl kullanılacağına dair bir video yapmaya çalışırım. Ama zaten daha önce salon bitkileriyle ilgili bir video yapmıştım. Orada bununla ilgili bilgiler veriyorum. Onu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Hemen bunları bir akvaryuma yerleştirelim bakalım. Şimdi önce şu moss'u böyle top halinde biraz şöyle elimle aralarını açıyorum. Şu şekilde. Bunu direkt böyle ortaya bırakacağım. O zaten kendi yolunu bulacaktır. Biraz aşağı düşersen iyi olacak. Elimi suya sokmadan yapabilirsek. Çok da balıkları böyle şey yapmak istemiyorum. Strese sokmak istemiyorum ama biraz müdahale gerekiyor. Şöyle. Burası zaten aydınlık bir akvaryum. O yüzden bu moss burada kolay gelişecektir. Şöyle hem belki kayalara da tutunma şansı olur. Ortada dursun. O zamanla çökecek içerisine. Biraz daha böyle zemine doğru yaklaşacak aslında. Şimdi biraz elimde sıktığım için hava kabarcıkları var içerisinde. Biraz yukarıda duruyor. Ama zamanla ortaya çökecek. Gelelim patosa. Şimdi patosu aslında ayırdım ama şöyle göstereyim. Kocaman bir kökü var ve üçü de birbirine bağlıymış şuralarda. Bunu o yüzden koparmayacağım. Direkt böyle koyacağım. Köşeye bir yere konumlandırsak yaprakları dışarıda kalsa çok daha iyi olur. Şöyle bakalım şuradan kenardan suyun içerisine bütün kökler girecek şekilde yerleştireceğim. Tamamen yaprakları suyun içerisine sokmayacağım çünkü bunu dediğim gibi ayrı bir yerde köklendirdim. Hani yapraklarda başka bir şey vardır belki. Doğrudan yaprakları suyun içerisine sokmayacağım şimdilik. Zaten kendisi yukarıda tutunmaya bayağı meraklı. Şöyle hem dışarı çıksın. Biraz sizi uzaklaştırayım. Şöyle hem akvaryumun üst kısmından da dışarı çıksın istiyorum. Hem de böyle hafiften bir kenardan sarksın. Zaten orada köşede güzel bir saklanma alanı oluşturdu. Hatta hemen bir kamerayı elime alayım size bir yakından göstereyim. Şimdi şöyle başlayalım. Patosu buradan köşeden çıkarttım. Filenin o kısmını biraz kırdım yukarı doğru. Yapraklar rahat çıksın diye. Şöyle bayağı köklü bir alan oluşturdum. İçerisinde çürüyen kökler var. Böyle durumlarda ben bir gün akvaryumda bunu bırakıyorum. Yani mesela sağlam olmayan kökleri görüyorsunuz. Onları zaten bitki buraya adapte olmaya çalışırken tamamen bırakacak. Sonra dip çekimiyle aşağıdan toparlayacağız bunu. Ortada Java Moss'umuz güzel oldu. Gayet güzel bir saklanma alanı oluşturdu. Dolu dolu bir akvaryum oldu aslında burası. Şöyle size gambusyaların da son halini göstereyim. Bakın erkek çok güzel kovalıyor şu an dişiyi. Keyifleri yerinde. İçlerinden bir tanesi baskın erkek oldu. Diğerlerini bayağı bastırıyor. Arkadaki yansımayı engellemek için akvaryumdan ışıklarını kapattım.
Şimdi çok daha net gözüküyor akvaryumun içerisi. İçlerinden bir tanesi ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Bayağı bir baskın diğerlerine karşı. Diğer erkekler neredeyse hiç yüzdürmüyor. Şu sanırım, şu arkadaş sanırım. Sürekli dişlerin peşinde. Ve gerçekten varlığını hissettiriyor. Bakın şu büyük dişimiz. Aralarındaki en büyük balık bu. Gözündeki çizgileri görebiliyor musunuz? Gerçekten inanılmaz havalı gözüküyor. Çok sağlıklılar maşallah. Güzel de yavru vereceklerini düşünüyorum. En yakın doğuracak olanın bu olduğunu düşünüyorum ama bir dişi daha şu an hamile. Birisi bir tık daha küçük. Şu yukarıda yüzen bir tık daha küçük. Diğer ikisi tamamıyla gebeler. Bakalım. Yakın zamanda bir gambusa yavrusu görmek istiyorum. Çok güzel yorumlar geldi. Bunları melezlememi istediniz. Bakalım o konuyu da araştırıyorum. Ne zaman başarılı oluruz, nasıl yaparız bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ama amacım şu, bunlardan doğacak yavruları biraz büyütüp aynı kıvamda olan lepistes yavrularıyla melezlemek. Böyle daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şu anlık aklımda böyle bir fikir var. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yani bunların yanına doğrudan bir erkek lepistes koymak muhtemelen erkek lepistesi yemelerine sebep olacak. Ya da buraya işte dişi bir lepistes koymak kuyruklarının falan hasar almasına sebep olabilir. Şu bitkinin adını bilmiyorum. Hala araştırıyorum. Bir isim bulacağım ona. Gördüğünüz gibi bir anda akvaryumdan dışarı çıkmaya karar verdi. Şöyle üstten göstereyim. Aynı şekilde diğer kök de öyle. Bunlar gayet güzel uyum sağladılar gibi. Büyüyecekler gibi de akvaryumda. Bakalım. Onların büyümesi hoşuma gider tabii. Şöyle akvaryumun son halini bir uzaktan göstereyim. Dolu dolu oldu. Biraz daha yeşillik katmış olduk. Biraz daha renk gelmiş oldu akvaryuma. Umuyorum doğurdukları videoyla 3. güncellemeyi de yapacağız. Eğer bu gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni güncellemelerde, yeni üretim videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.